TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere kalp sağlığımızdan bahsedeceğiz. Kalp sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Kalp hastalıkları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Yetkin bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Hocam konumuz çok önemli. Konumuza başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1999 yılında da Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanlığımı aldım. 23 yıldır kardiyoloji uzmanı olarak çok farklı hastanelerde, çok farklı şehirlerde, hatta çok farklı ülkelerde çalıştım. Halen de bu görevimi Türkiye Hastanesi'nde devam etmekteyim. Devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki. Hocam öncelikle şunu söylemek istiyorum. Vücudumuzun en önemli organlarından biri kalp. Peki biz kalp sağlığımızı korumamız için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken şeyleri hani konuşmadan önce kalbimiz aslında ne yapıyor? Bunu şöyle kısaca Biraz bir anatomisinden bahsedelim. gözden geçirelim. Tamam. Aslında kalbimiz işte çok kaba tabirle herkesin yumruğu kadar 300-350 gram dolayında bir organımız. Çok kabaca 4 tane boşluktan, işte 4 tane ana kapak ya da kapakçıktan oluşan bir organımız. Bu küçük organımız aslında dakikada 70 defa attığını düşünürsek, bir insan ömründe artık uzadı ortalama 80 yıl olduğunu düşünürsek, bir ömür boyu bu kalp kendi başına 3 milyardan fazla kez kasılıyor ve Evet hocam. gevşiyor. Yine kabaca hesaplayacak olursak 2 milyon tondan fazla kanı pompalıyor bir ömür boyunca. İşte bu denli kendi kendine çalışan, yorulmayan diyelim, kalbe bizim bir şekilde destek olmamız lazım. Veya onun önüne engeller çıkarmamamız lazım. Yani bizim kalbimizin yükünü azaltmamız lazım. Kalbimizin iş yükünü azaltıp onu çok yormamamız lazım. Kalp ne zaman yorulur? Çok fazla çalıştığında yorulur. Ne zaman çok çalışır? Önünde direnç olduğunda çalışır. Vücuda çok fazla kan pompalaması gerektiğinde çalışır. Bir de kalbin efektif çalışması var. Kendi dengesini bozan şeylerde de bu yerine getirmesi gerekli olan görevleri yerine getirmez. İşte yüksek tansiyon kalbin iş yükünü artıran sebeplerden ya da risk faktörlerinden biridir. Obezite ya da fazla kilo yine kalbin iş yükünü artıran sebeplerden biridir. Sigara kalbin hem iş yükünün artmasına sebep olan hem de kalbin kendi fizyolojik çalışmasını normal sınırlarda bozmasına neden olan en önemli risk faktörlerinden biridir. Yine diyabet özellikle hem kilo üzerinden hem tansiyon üzerinden hem de kalp damarlarını daraltması, bozması yönünden, kalbin kendi işini iyi yapamaması yönünden yine önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Tabii bu süreçte yaş da var, yaş da bir risk faktörü ama bunun önüne geçmek mümkün değil. Ama biz bu süreçte kalbimizi yormamak için tüm bunların hepsine çok dikkat etmemiz gerekir. Mesela hocam neler yapmamız gerekiyor? Çok kolay olan, çok basit olan sigara içmememiz gerekiyor. Evet. Asla ve asla. Sigara her şekilde uzun dönem içtiğimizde, kısa dönem içtiğimizde bile kalbin dolaşımına, hani başka organlar da aynı şekilde onlara da zarar veriyor ama kalbe yönelik konuşacak olursak, kalbin damarlarının bir şekilde fonksiyonlarının bozulmasına, daralmanın hızlanmasına, beklenmedik kalp krizlerinin neden olmasına sebep olan kötü bir risk faktörü. Mesela sigarayı içmemek çok kolay bir şey. Çok kolay ortadan kaldıracağımız en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Yine tansiyon bizim olmasını engelleyebileceğimiz risk faktörlerinden bir tanesi. Bunun için düzenli spor, kilo almamaya özen gösterme ve özellikle de tuz tüketimine dikkat edilmesi çok önemli. Tuz tüketiminde de hani özellikle vurgulamak istiyorum.
tuzu tamamen yasaklamak diye bir olay yok. Sonuçta Yok, evet. vücudumuzda tuz bizim için gerekli elementleri içeren bir gıda diyelim. Tuz bize bir şekilde lazım. Bizim asıl önemli olan vurgulamak istediğimiz fazlasından kaçınmak. Kaçınmak, evet. Yani normalde bizim günlük 5-6 gram tuza ihtiyacımız vardır. Bu da işte tepeleme bir çay kaşığı kadar tuzdur. Bunun üzerini kullanmamaya çalışmalıyız. Nasıl? İlave tuzlar, işte salataya, gıdaya ilave tuzları mümkün olduğunca kullanmamamız gerekir. Yemekte, ekmekte, salçada işte kendi içinde olan tuz bize yeter. İlavesine çok ihtiyacımız Peki yok. hocam, bu eczanelerde satılan diyet tuzlar vardır ve kaya tuzu. Bunlar daha faydalı olarak biliriz. Bunları kullanmak da sakıncalı mıdır kalp rahatsızlıklarında? Şöyle hani o konuya çok detaylı girmeyelim ama işte potasyum tuzları içinde tuz içeriği hafif farklı olan elementler içeren tuzlar var. Bunlar da bir şekilde kalbe ilave katkıda bulunabilir. Ama asıl önemli olan temel nokta tuz tuzdur. Evet. Kaya tuzu olması, işte ne diyelim yemek tuzu, sofra tuzu olması Fark çok etmiyor çok bir şey aslında. değiştirmez. Buralara çok takılmamamız gerekir. Peki kalp hastalıkları deyince aklımıza hangi hastalıklar gelmeli hocam? Tansiyondan bahsettiniz, şekerden bahsettiniz. Mesela biz kalp krizini nasıl anlayabiliriz? Her kalp ağrısı kalp krizi olabilir mi? Her kalp ağrısı ya da kalp ağrısı demeyelim, her göğüs ağrısı kalp krizi olmayabilir. Kalp hastalıklarını hani anatomik boşluklardan bahsedecek olursak, kalp kapaklarının sorunları, bu kapaklardaki darlıklar, kireçlemeler, kapaktaki kaçak ya da yetmezlik, yetersizlik dediğimiz durumlar genel anlamda bir kalp hastalıkları grubudur. Yüksek tansiyon, hipertansiyon bir kalp hastalıkları grubudur. Kalp kasının hastalıkları dediğimiz işte bir takım kardiyomiyopatileri içine alan, doğuştan genetik ya da sonradan bir takım sebeplerle olan kalp kası hastalıkları vardır. Bunların bir grubu da kalp yetmezliği ile devam eden Evet kalp hocam. hastalıklarıdır. Hani kalp yetmezliği başlığı olarak da bunları tanımlayabiliriz. Obezite bunların hepsinde rolü Aşırı olan kilo. bir Evet. risk faktörü. Ee, Bir de hani bu kalbimiz bir ömür boyu 3 milyar kez atıyor dedik. Evet. Bu atmasının bozulmasına sebep olan ritim bozuklukları olarak tanımladığımız ya da aritmi dediğimiz bir hastalık grubu var. Bunlarda da hani bu kalbin düzenli atımlarıyla ilgili bir takım sorunlar olur. Aksamalar olur, duraklamalar olur, gereksiz yere hızlanmalar olur, kontrolden çıkar. Bunların hepsini de aslında ritim bozukluğu olarak tarifleyebiliriz. Ama bizim tüm bu süreçte hepsi tabii ki çok önemli ama koroner kalp hastalığı dediğimiz hani dünyamızda günümüzde en çok ölüm sebeplerinden biri olan kardiyovasküler hastalıkların temelinde koroner arterler Arter yatıyor. hastalığı. Koroner kalp hastalığı yatıyor. Bu da kalp damarlarının sinsice belki yavaşça ilk başlarda fark etmediğimiz bir süreçtir bu. Daralmasıyla seyreden bir hastalık. Ateroskleroz dediğimiz hastalığın aslında bir şekilde dışa yansıması. Nasıl dışa yansır? Koroner damarlarda darlık geliştiğinde hastalarda şikayet başlar. Bu şikayetler öncelikle efor sırasında ortaya çıkar. Yani hastalar yorulduğunda, hızlı yürüdüğünde, koştuğunda, merdiven çıktığında ya da bir ağırlık taşıdığında, Hareketlilik halinde oluyor evet, genelde. şikayetler özellikle bu aşamalarda ilk kendini gösterir. En fazla gördüğümüz şikayet de göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı. Evet. Göğüste yanmadır, nefes darlığıdır, çarpıntıdır, çabuk yorulmadır. Göğüs ağrısından hani biraz böyle ayrıca birkaç cümleyle bahsedeyim. Günümüzde klinik pratikte, poliklinikte en çok gördüğümüz şikayetlerden birisi göğüs ağrısı. Tipik kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, göğüs ağrısı, onu tanımlarsak aslında diğerlerini biraz kolay ekarte etmiş oluruz. Tipik ağrı, az önce de söylediğim gibi eforla gelir. Evet hocam. Bu ağrı göbek ile
çene kemiğimiz arasında her yerde olabilir. Ama ağrı özellikle yaygındır. Hani böyle nokta tarzında iğne batar gibi, bıçak saplanır gibi değil de yaygındır. Yani hastalarımız bunu Baskın bir şekilde mi hocam? eliyle, Evet. yumruğuyla gösterir. Hani biz uzaktan bakarız. Böyle gösteriyorsa biraz daha içimiz rahattır ama böyle gösteriyorsa o şikayetleri daha ciddiye alırız. Ağrı tipik olarak böyle 5-10 dakika sürer. Beraberinde işte terleme, çarpıntı, nefes darlığı eşlik edebilir. Özellikle gastrointestinal sistem, gastrit, gastroesofajal reflü dediğimiz reflü hastalıklarının şikayetleri de kalp hastalığı şikayetleriyle bazen paralellik Karıştırılabiliyor gösterir, aslında değil mi hocam? karıştırılabilir. Doğru, Evet. evet. Hani daha pek çok kalp dışı göğüs ağrısı sebebi sayabiliriz ama sonuçta bunları bizim kalpten veya değil dememek için bir takım işte tetkiklerimiz var, tanı yöntemlerimiz var. Onları kullanırız ama tekrar vurgulayayım, hani hastanın tarif ettiği şikayetler en önemlisidir. Bizi yönlendirecek onlardır. Biz özellikle elektrokardiyografi ile başlarız. EKG ile başlarız. Oradan bir takım bilgiler alırız. Hastanın işte risk faktörlerini değerlendirmek için bir takım kan tahlilleri, kolesterol, yağ düzeyleri, işte şeker düzeyi, böbrek, karaciğer değerleri hepsini değerlendiririz. Bu süreçte ekokardiyografi dediğimiz bir yöntem. Yöntem, evet. Bunda da biz kalbi görüntüleriz. Az önce o bahsettiğim kalbin boşluklarını, kapaklarını, kalpten çıkan ana damarları ekokardiyografi yöntemiyle görüntüleriz. Aslında ekokardiyografi bizim kardiyoloji alanında elimiz, kolumuzdur. Evet. Eko- Yani aslında siz kalp hastalıklarında hocam bu görüntüleme yöntemiyle hastalıkları görebiliyorsunuz. Öyle mi diyebiliriz? Şöyle hepsini değil ama mesela kalp normal çalışıyor mu? Kalbin büyüklüğü normal mi? Kalp kapaklarında bir sorun var mı? Ya da kalp damarlarında darlığı işaret eden kalp kasında bir kasılma bozukluğu var mı? Yine ekokardiyografi sırasında kalbi hani ne diyelim real time canlı gördüğümüz için ritmini de takip edebiliyoruz. O konuda da fikir sahibi olabiliyoruz. Dediğim gibi ekokardiyografi bizim elimiz kolumuz. Ekokardiyografinin de hani yetersiz kalabildiği, bu transtorasik yüzeyel ekodan bahsediyorum. Onun da yetersiz kalabildiği, başka tetkiklerin ya da yöntemlerin gerekli olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Kalp damarlarında darlık ile ilgili en çok kullandığımız diğer bir tetkik ya da yöntem egzersiz stres testidir ya da efor testidir. Az önce bahsettik, hastalar daha çok yorulduğunda şikayetler ortaya çıkar. Biz de aslında efor testinde hastayı bir şekilde yorarız. Yani kalp hastalıklarında farklı yöntemlerle belirliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Teşhis koyabilmek için Evet. aslında. Efor testi bizim için koroner kalp hastalığı tanısı koymada önemli bir Önemli aşama. faktör. Dediğim gibi hastayı yorarız. O sırada şikayetlerin olup olmaması önemlidir. Hasta koşarken, hasta yorulduğu sırada EKG'de kayıtlarda olan değişiklikler, kalp ritmi, bunların yorumlanması çok önemlidir. Bu bize koroner kalp hastalığı varlığı anlamında önemli bilgiler verir. Evet. Ekokardiyografiden ayrı birkaç cümleyle bahsedecek olursak, ekokardiyografinin yetersiz kaldığı, bazen şüphede kaldığımız kalp hastalıkları olabilir. Bunlar iltihabi kalp hastalıkları olabilir, kapakla ilgili problemler olabilir. Kalpten çıkan aort dediğimiz ana damarlar, onların hastalıklarıyla ilgili olabilir. Bunları transtorasik ekoda ya da yüzeyel ekoda çok detaylı göremeyiz. Yine transtorasik yüzeyel ekoda kalbin bazı küçük boşluklarını tam görüntüleyemeyiz. Onların bazı klinik durumlarda görüntülenmesi çok önemlidir. O zaman da bizim transösofajal eko dediğimiz bir yöntem var. Ona Bu da başvururuz. farklı bir yöntem. Evet Evet. hocam. Eko'nun bir alt versiyonu diyelim veya üst versiyonu Üst diyelim. versiyonu, Üst evet. versiyonu diyelim. Bunda da tipik endoskopi işlemi gibi aslında eko probumuzu biz hastaya yuttururuz. Amacımız transtorasik ekoda iyi göremediğimiz hocam. dokuları, boşlukları içeriden, işte mideden, yemek borusundan direkt kalbe yakın en yerden görüntüleyerek soru işareti olan yerleri açığa kavuştururuz.
Transösofajiyal ekoda hani endoskopi gibi dedim, azıcık böyle kulağa hoş gelmiyor olabilir aslında ama Evet hocam. kısa bir işlem. Bu işlem iki türlü yapılır. Bir, genel anestezi eşliğinde hasta hiçbir şey hissetmez, uyur uyanır, işlem bitmiştir. Diğeri de lokal topikal anestezi eşliğinde. Bu da kolaydır aslında. Hastamız sadece belki işlem sırasında azıcık böyle bir reflekslerden kaynaklı Evet hocam. öğürebilir ama çok sorun Peki değildir. herkese uygulayabiliyor musunuz hocam bu yöntemi? Şöyle hani ihtiyaç duyduğumuzda herkese uygularız. Bir şeyimiz yoktur. Yeter ki hastanın bu bölgede, boğazda, ağızda Evet. ekstra bir probu yutmak için sorunları, başka bir hastalıkları olmasın. Onun dışında bir engelimiz yoktur. Evet hocam. Özellikle hocam kalp krizinden önce bahsetmiş olduğunuz, yani telaffuzu da bayağı bir zor değil mi hocam? Transösofajiyal eko Eko. dediğiniz. Kalp krizinden önce bu cihazla belirleyebiliyor musunuz? Şöyle kalp krizinde transösofajiyal ekonun yeri çok yoktur. Yok. Ona Aha. ihtiyaç duymayız. Ama bazen kalp krizini taklit eden durumlar olur. Hani tipik olarak kalp krizini gösteremeyiz. Ee, Kalpten çıkan aort dediğimiz ana damar vardır. Bu damarın yırtılması, aort diseksiyonu ya da anevrizması dediğimiz durumlar vardır. Bunlar aslında aciliyet de arz eder. Bu durumlarda transösofajiyal eko bize çok faydalı olur. Olur. Çünkü Evet. aort yırtılmasını ya da aort damarını bize çok net olarak gösterir. Hani bir acil durumun varlığını onunla tespit edebiliriz. Veya yokluğunu görüp içimiz rahat olabilir. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Zorlu bir süreç geçirdik, bir pandemi süreci geçirdik ve bu pandemiden sonra kalp krizi, kalp hastalıkları çok fazla olmaya başladı. Bu durumda siz ne söylemek istersiniz? Evet, o süreci hem hasta olarak hem sağlık camiası olarak herkes ilk defa yaşadı. Bir sürü bilinmeyenleri yaşadık, yeni şeyler öğrendik. Özet olarak gördük ki koronavirüs, Covid hastalığı bir şekilde hani damarlarda ciddi bir darlık olmasa da kalp kasına hasar verebiliyor. Evet hocam. Ama bu verdiği hasar ya da çıkardığı sorunlar özellikle zaten altta kalp hastalığı olan kişilerde ya da beraberinde eşlik eden işte akciğerle ilgili nörolojik hastalıkları olan ya da Onları tetiklemiş oluyor aslında bu durumda, evet değil mi hocam? birçok sistemle ilgili hastalığı olan kişilerde daha fazla sorunlar çıkardı. Tansiyonların regülasyonunda düzenlenmesinde zaman zaman sorunlar çıkardı. İşte bir takım ilaçlarla ilgili biraz endişelerimiz oldu. Bunu verelim mi, bunu vermeyelim mi? Ama nihayetinde gördük ki tansiyon tedavisinde herhangi bir ilaç değişimine e, gerek yok. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Korona Covid sürecinde biraz ritim bozukluklarını da ya da hastaların çarpıntı şikayetlerini de biraz fazla gördük. görüldü. Halen de devam ediyor aslında. İşte aynı süreç belki azalarak, artçılar olarak aşılarla da yaşıyoruz. Ama bu süreci de rahatlıkla geçtiğimizi Geçti. düşünüyorum. Evet. İnşallah hocam. Peki hocam, size gelen hastalar en çok hangi şikayetlerle geliyor? 3 tane şikayet söyleyecek olursak birisi göğüs ağrısı en Göğüs çok, ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı. nefes darlığı. Göğüs ağrısı hani ayırmakla ilgili işte biraz önce bahsettik. Efor testinden, ekodan bahsettik. Bunlarla da ayıramadığımız zaman üst tetkiklere gideriz. Kalbin işte nükleer tıp bölümünde sintigrafik görüntülemesi vardır. Bu bir üst tetkiktir. Kalp damarlarında darlık var mı yok mu sorusuna cevap aradığımız bir tetkiktir. Yine bilgisayarlı tomografik multislice sanal anjiyo dediğimiz, bildiğimiz tomografi işlemi. Bu da bir üst tetkiktir. Bu tetkiklerin de doğruluğu efor testine göre biraz daha yüksektir. Bunları da hani günlük hayatta, Evet hocam. klinikte sıkça kullanır olduk. Nihayetinde biz hastada kalp damarlarında darlık ve takibinde müdahale planlıyor isek son nokta olarak da bu hastalara bildiğimiz koroner anjiyografi işlemini yapıyoruz. Bunda da kalp damarlarını direkt görüntülüyoruz. Görüntüledikten sonra da kritik darlık varsa
uygunsa, gerekliyse onlara da işte balon stent dediğimiz işlemle Stent takılıyor değil mi? müdahale edebiliyoruz. Veya bazı hastalarda uygunsa, gerekliyse ameliyata verebiliyoruz, bypass'a verebiliyoruz. Bu da tabii anjiyografi işleminde hastanın koroner anatomisini, kalp damarlarını gördükten sonra verebileceğimiz veya uygulayabileceğimiz bir karar. Evet. Peki bu ameliyat öncesi özellikle anjiyo için hocam öncesi ve sonrası hasta neler yapması gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor ameliyat sonrasında? Bunlardan da bahseder misiniz? Anjiyodan bahsedeyim önce. Anjiyo işlemi öncesi hastamızın hani çok öyle dikkat etmesi gereken, tedirgin olması gereken bir süreç yok. Bu hastalarımız hani genellikle kan sulandırıcı bir takım ilaçlar kullanıyor. Onlarla ilgili özellikle konuşuruz. Bazı grup ilaçlarımız var. Onlar için deriz ki bu ilaçları birkaç gün kes, ondan sonra anjiyo yapılsın. Bazı grup kan sulandırıcılarda hiç kesmeye gerek yoktur. Kullanırken yapılabilir. Kesilmesine zaten hiç gerek yok. Onun dışında da hastanın hani aç olmasını isteriz. Ama bunun için de çok uzun bir açlık, bir gece önceden olan bir açlığa gerek Değil. yoktur. Çünkü anjiyo işlemimiz bizim lokalle yaptığımız, hasta uyanıkken yaptığımız, hastanın ağrı acı hissetmediği, Hissetmeden. hani çok kabaca söyleyeyim. Yani sosyal yaşantısına da döndüğü değil mi hocam aslında bir nevi de bakarak eskiye nazaran şimdiki teknolojiye Evet, göre. ondan da Evet. bahsedeyim. Yani sonuçta 5-10 dakikalık bir işlemdir. Anjiyo işlemini işte femoral arter dediğimiz kasık bölgesinden yaparız veya el bileğinden yaparız. El bileğinden anjiyo yapmak işte hasta için daha konforludur. Hani hastaya herhangi bir müdahaleye gerek kalmamış ise hasta anjiyo işleminden 3-4 saat sonra taburcu olur. Günlük hayatına ya da sosyal hayatına dönebilir. O da hasta için bir artı konfordur. Evet. Peki hocam anjiyo olan bir kişi tekrar anjiyo olma ihtimali olur mu? 2 kere, 3 kere yapılabilir mi? Şöyle evet öyle bir sayı kısıtlamamız ya da sınırlamamız yok. Hani klinik pratikte olduğu için söyleyeyim 20 defa bile anjiyo yapılabilir. Bunların yapılması sayısı tamamen gerekliliğe bağlıdır. Hani bazen bir kez anjiyo olur, ömür boyu bir daha gerekmeyebilir. Ama gerekirse ikinci, üçüncü anjiyolar Olabilir. yapılabilir. Orada hiçbir sıkıntı yoktur. Yani bir anjiyo olduk, onu da özellikle vurgulayayım. Anjiyo oldum, işte bir hasar kaldı mı vesaire. Hayır, bizim anjiyo işleminde yaptığımız kalbin damarlarını özel kateterle kalbe kadar gidip görüntülemektir. Kalbe herhangi bir şey bırakmayız ya da damarlara herhangi bir hasar vermeyiz. Evet. Peki bypass'a hangi durumlarda gerek duyuyorsunuz hocam? Şöyle koroner arter hastalığı darlığında tedavi seçenek olarak 3 tane opsiyonumuz var. Hastanın anjiyosunu yaptık, damar anatomisini gördük, darlıklarını gördük, karar vereceğiz. Vereceğimiz kararlardan bir tanesi medikal tedavi olabilir, ilaç tedavisi olabilir. Diyebiliriz ki bu hastaların bir ameliyata ihtiyacı yok, balon stente ihtiyacı yok, ilaçla devam edelim. Bu bir tedavi yöntemi ya da seçeneği. İkinci olasılık olarak da diyebiliriz ki şu darlıklara ya da şu damarlara biz balon stent işlemiyle müdahale edelim. İşte bunları stent takalım, açalım. Bu kararı verirsek aynı anda hem hastayı hem yakınları da hastayı masadan kaldırmadan bilgi veririz. Hani hastamızın da onayını alarak. Yine aynı kasıktan ya da bilekten nereden yaptıysak o sürece devam ederiz. Bu aşamada hasta yine uyanıktır. Yine hani ağrısı acısı olmaz. Sadece eğer stent takmış isek, girişimde bulunmuş isek hastanede kalma süresi biraz uzar. Yani bir gece olur o kadar. Onun dışında şey yoktur. Diğer bir seçenek, olasılık da hani darlıklar çok fazladır. Damar yapısı ya da darlıklar balona, stente uygun değildir. Hasta için tek seferde tüm darlıklara müdahale edilmesi daha doğru bir karardır. O zaman deriz ki bypass yapılsın, kalp damarlarına o şekilde müdahale edilsin. Bu tamamen hastanın öncelikle damar anatomisiyle ve eşlik eden diğer hastalıklarla kısmen ilişkili karar verdiğimiz bir durum. Evet. Peki hocam bu ameliyatlardan sonra hasta günlükte kullanmış olduğu ilaçlarına devam ediyor mu yoksa tamamen ortadan kaldırmış oluyor mu?
Şöyle genel olarak hem koroner kalp hastalığı stent takılan hastalarda hem bypass olan hastalarda ilaçsız devam etmek diye bir şansımız yok. Yok. İlacımız mutlaka olacak ama bypass'tan sonra ya da stent işleminden sonra daha önceye ait kullandığı ilaç sayısı azalabilir. Azalabilir. Evet. Evet. Ama mühim olan hastanın günlük hayatta kalpten dolayı yaşadığı konfordur. Peki hocam, kalp hastalıklarında kan sulandırıcı neden bu kadar çok önemli? Kan sulandırıcı ikiye ayıralım. Hani böyle ilaç ismi kullanmamaya çalışıyorum ya da jenerik ismi. Bazı kapak hastalıklarında, bazı ritim bozukluklarında bizim kullandığımız kan sulandırıcılar var. Bunlar biraz ayrı özellik Evet hocam. arz eden kan sulandırıcılar. Bunlardaki amacımız kalp kapağında ya da kalbin boşluklarında pıhtı olmasın. Tek şeyimiz odur. Pıhtı olmasın diye özellikle farklı kan sulandırıcılar veririz. Bunların da yakın takibi gerekir. Belli aralıklarla kan düzeylerinin kontrolü gerekir. Bir de hani çoğunlukla herkesin kullandığı Evet farklı bir kan sulandırıcı grubumuz var. Bunda da temel amaç olası damarda pıhtı oluşumunu engellemek. Engellemek adına. Sonuç bir kalp krizi oluşumunu engellemek veya aynı süreç boyun beyin damarlarında da olur. Orada da bir yine felci, inmeyi engellemek, yani özetle pıhtı riskini azaltmak, pıhtı için. oluşumunu engellemek için kan sulandırıcı veririz. Hani belli yaştan belli hastalıklar eşlik ediyorsa ve bizim koroner kalp hastalığımız diye bir tanımız varsa en Kesinlikle az bir kullanmak kan sulandırıcı kullanmamız gerekiyor. Evet. Belki belli dönemlerde bu sayı artabilir. Evet. Hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz kalp sağlığımızla ilgili? Evet, son olarak belki hiç bahsetmediğimiz bir şeyden bahsedeyim. Stresten bahsedeyim. Stres, bu bahsettiğimiz aşamaların hepsinde rol alan önemli Evet. bir risk faktörü aslında. Hem koroner kalp hastalığında, hem tansiyonda, hem şekerde, hem obezitede, her şeyde etkili. Tabii stressiz bir hayat mümkün değil ama Maalesef. işte şöyle söyleyelim, diyet yaparken stres yapmayalım. Hocam nerede? Evet. Yani şu gram yedim, bu Hele kadar de şu kaçırdım. metropolde yaşayıp da stressiz olan ben hiç kimseyi Evet. tanımıyorum. İşte mümkün olduğunca doğaya Evet. açılalım, spor yapalım, kilo almamaya çalışalım. Son olarak da hani bir kardiyolog olarak kalbinizin en iyi ilacı sevgidir diyelim. Sevgiyle kalın. Çok Sağlıkla teşekkür kalın ederiz diyelim. hocam. Ağzınıza sağlık, Ben ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Evet sevgili izleyiciler, Ertan Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, hoşça kalın.